Bu bölümle birlikte senin için hazırladığımız seriye başlıyoruz ve ekran rehberinde de yepyeni bir döneme dalıyoruz. Öyle mi? Tarihi filmler ve diziler dönemi ve başlangıcı da yani efsanelerin efsanesiyle yapıyoruz. Harika bir fikir. Belli türlere odaklanmak güzel ama menüye arada böyle nostaljik ve köklü tatlar eklemek hem bizi hem de dinleyicileri taze tutar. Kesinlikle. Konu Tarkan olunca da heyecanlanmamak elde değil yani. Kesinlikle. O zaman yol haritamızı bir netleştirelim. Bu sohbetimizde rahmetli Kartal Tibet'in canlandırdığı ve sinemamıza damga vuran Tarkan serisinin 5 filmini de mercek altına alacağız. 5'ini birden. Aynen. Bundan sonraki durağımız da yine bir başka dev, rahmetli Cüneyt Arkın'ın hayat verdiği Battal Gazi serisi olacak. Yani anlayacağın tam bir Yeşilçam fırtınası kapıda. 73'e kadar 5 filmde devam ediyor. Tabii ki bu filmlerin kaynağı ne? Çizgi romanları. Sezgin Burak'ın o dönemde ortalığı kasıp kavuran Tarkan çizgi romanları. Orijinal materyal o kadar güçlü ki sinemaya uyarlanması zaten kaçınılmazmış. Peki, bu kadar sevilen bir karakteri kimin canlandıracağı nasıl belirlendi? İşte burası filmlerin kendisi kadar ilginç. Evet, o hikaye. Çizgi roman 1967'de çıkıp çok popüler olunca yapımcı Ertem Eğilmez bir yarışma düzenliyor. Yarışmaya bir isim kazanıyor ama yapımcılar halkın tanıdığı bir yüz istiyor. Tabii garantiye oynamak istiyorlar. Aynen. O dönem Karaoğlan olarak zaten fırtınalar estiren Kartal Tibet'e teklif götürülüyor ve o da kabul edince yarışmayı kazanan ismin hayalleri suya düşüyor. Böylece Tarkan, Kartal Tibet'le ölümsüzleşiyor. O halde ilk filmle 1969 yapımı Tarkan, Mars'ın Kılıcı ile başlayalım. Başlayalım. Film daha en başından 3 büyük gücün çekişmesini ortaya koyuyor. Avrupa Hun İmparatoru Atilla, Vandal Kralı Genserico ve Roma İmparatoru Valentinianus. Ve bu 3 gücün de tek bir hedefi var. Savaş tanrısı Mars'ın kılıcı. Efsaneye göre kılıca sahip olan dünyaya da sahip olacaktır. Yani film fantastik bir soğuk savaş atmosferiyle açılıyor. Herkes bu nihai silahın peşinde. Film bizi direkt Atilla'nın odağına götürüyor. Komutanları sürekli "Hakan'ım, o kılıcı almalıyız" diye ısrar ediyor. Ama Atilla'nın duruşu çok net. Ne diyor? Biz kılıçla değil, yüreğimizle yendik diyor. Bu aslında karakterin ne kadar bilge olduğunu gösteriyor. Ama yine de kim onu bana getirebilir diye düşünmekten kendini alamıyor. Tam o anda, O meşhur sahne. aynen, hedefe saplanmış bir oku ortadan ikiye bölen ikinci bir ok deliyor. İşte Tarkan'ın sinematik doğuşu o an. Sahneye girişi bile gücünü kanıtlar nitelikte. Neredeyse aynı anlarda Roma'da İmparator Valentinianus da hırsla dolu taşıyor. Komutanı Lysius'a dönüp o kılıcı bana getir diyor. Onunla tüm dünyaya hükmedeceğim. Lysius da bu tehlikeli göreve atılıyor. Yani iki imparatorlukta iki farklı motivasyon var. Atilla'da bir tür gereklilik, Roma'da ise saf hırs. Kesinlikle. Tarkan yola çıkınca hikaye dallanıp budaklanıyor. Bir handa Bige ve ona umutsuzca aşık olan Kulke ile tanışıyoruz. Romalı askerler hana baskın yapınca Tarkan ortaya çıkıp hepsini perişan ediyor. Ve Bige o anda Tarkan'a vuruluyor tabii. Tabii. İşte o andan itibaren bu ikili Tarkan ne kadar peşimden gelmeyin dese de film boyunca onun peşini bırakmayan bir tür komedi unsuru haline geliyor. Ve 3. cephe Vandal kralı Genserico. Daha ilk sahnesinde ne kadar acımasız olduğunu görüyoruz. Rahipleri toprağa gömüp onlara işkence ederek kılıcın yerini öğrenmeye çalışıyor. Bu karakter yani saf kötülüğü temsil ediyor resmen. Yanındaki komutanı, örümcek bile onun bu deliliğini dizginlemeye çalışıyor ama nafile. Evet, Tarkan'ın yolculuğu bir başka handa devam ediyor ve burada belki de serinin en ikonik sahnesi yaşanıyor. hani o meşhur repliğin olduğu sahne mi? Aynen. Hancı'nın zulmettiği bir köleyi kurtarırken o meşhur repliği söylüyor. "Ulusum ulusların en büyüğüdür. Türkoğlu, Türk'üm ben." Bu sadece bir kimlik beyanı değil, yani o dönemin seyircisi için bir gurur manifestosu gibi. O an giren müzikle birlikte tüyler diken diken oluyor, kesinlikle. O gece han sahibinin karısı Tarkan'a yardım ediyor. Bu da Yeşilçam'ın kötü adamın iyi kalpli yakını klişesinin güzel bir örneği. Ama ertesi sabah işler karışıyor. Karışıyor tabii. Vandal askerleri hanı basıyor. Lysius,
Tarkan'a yardım ediyor gibi görünüp Vandalları yendikten sonra gerçek yüzünü gösteriyor. Ne diyor? İki kişi bu oyuna fazla. Aynen. Diyerek Tarkan'ı esir ediyor. İhanet bu serinin temel dinamiklerinden biri. Bu sırada olaylar o kadar karışık ki Genserico'nun kızı bile babasına isyan ediyor, kılıcın yerini gösteren haritayı yakıyor. Tarkan ise kendini Roma'da bir gladyatör olarak arenada buluyor. Karşısında da yenilmez denilen Combo var. Bu dövüş sahnesi çok önemli. Tarkan Combo'yu yeniyor ama halk öldür diye bağırmasına rağmen onu bağışlıyor. Bu Tarkan'ın sadece güçlü değil, aynı zamanda onurlu bir savaşçı olduğunu gösteriyor. Ve bunun bir karşılığı oluyor. Olmaz mı? Tam bu yüzden oklanırken hayatını bağışladığı Combo ona kalkan olup ölüyor. Bu düşmanının bile saygısını kazanan bir kahraman portresi çiziyor. Bu yiğitlikten etkilenen İmparatoriçe Eudoxia, Tarkan'ı kurtarıyor ama aşkları trajik bir şekilde son buluyor. Kaçmaya çalışırken İmparatoriçe bir okla vuruluyor. Tarkan'ın aşk hayatı hep böyle hüzünlü sanki. Biraz öyle. Yolda Bige ve Ken'i de köle pazarından kurtarıp yoluna devam ediyor. Ama macera bitmiyor. Bu kez de Genserico'nun kızının adamı, kafatası koleksiyoncusu Kuzmu tarafından kaçırılıyor. O sahne de acayiptir. Tarkan, Kuzmo'nun kelimenin tam anlamıyla kafatasını koparıyor. Yani bu sahneler o dönemin sineması için oldukça cüretkar. Kesinlikle. Kız, Tarkan'a kılıcın yerini söyledikten hemen sonra babası Genserico tarafından öldürülüyor. Tam bir entrika yumağı. Ve final, Tarkan mağarada örümcek ile kapışıp kılıcı alıyor. Dışarı çıktığında Genserico onu bekliyor. Tarkan yaralı ama zekasını kullanıyor. Mars'ın kılıcının parlaklığını Genserico'nun gözüne yansıtıp dikkatini dağıtıyor ve son hamleyle onu alt ediyor. Ve film, kılıcın gökten Atilla'nın otağına düşmesiyle muhteşem bir şekilde bitiyor. Muazzam bir final. İlk filmdeki bu büyük maceradan sonra 1970 yapımı Tarkan Gümüşeğer'le seri şaşırtıcı bir şekilde geriye dönüyor. Evet. Ve bize Tarkan'ın doluşunu, bir köken hikayesini anlatıyor. Evet, bu çok akıllıca bir hamle. Karakteri sevdirdikten sonra onun nasıl Tarkan olduğunu göstermek. Burada Atilla'nın uç beyliği sistemiyle tanışıyoruz. Yani en tehlikeli sınır bölgelerini koruyan beylikler. Aynen. Ve en tehlikelisinin başında da Tarkan'ın babası Altar var. Ve tabii ki kötü adamlarımız var. Gaddar lider Kostok ve Akadzir prensesi olan büyücü Goşa. Goşa, Altar'ın büyük oğlu Tan'ı sihirli bir kolyeyle etkisi altına alıyor. Kostok'un derdi ise sadece toprak değil, Atilla'nın Altar'a armağan olan kutsal gümüş eğer. Yani yine sembolik bir nesne peşindeler. Hikaye çok trajik başlıyor. Altar oğlunu ararken tuzağa düşürülüp işkence görüyor. Tam o sırada ikinci oğlu Tarkan doğuyor. Ancak Tarkan'ın 1. yaş gününde Kostok ve adamları kaleyi basıp Tarkan'ın ailesi dahil herkesi katlediyor. Bu katliamdan Tarkan'ı süt annesi kurtarıyor ama kendisi çakallara yem oluyor. Bebek Tarkan'ı ise bir dişi kurt bulup emziriyor ve büyütüyor. Bu Romulus ve Remus'tan orman çocuğuna kadar uzanan çok klasik bir mitolojik kahraman doğuşu hikayesi. Tarkan'ın doğayla olan bağı buradan geliyor işte. Yıllar sonra o katliamda kolunu kaybeden Altar'ın sadık adamı Tulga, Tarkan'ı buluyor, onu eğitiyor ve ona kim olduğunu, Kimden intikam alması gerektiğini anlatıyor. Artık Tarkan'ın tek bir amacı var: İntikam. ve intikam yolculuğu başlıyor. Tarkan babasının katillerini tek tek avlıyor. Hortis, Sorkov, kedi. Özellikle kediyle olan Volkan sahnesi akılda kalıcı. Tarkan Volkan'a sarkıtılıyor ama sadık kurdu yine imdadına yetişiyor. Kurt sadece bir hayvan değil, Tarkan'ın adeta ruhunun bir parçası gibi. Kesinlikle. Büyücü Goşa ise Tarkan'a şeytani bir oyun oynuyor. Önce onu hipnoz altındaki abisi Tan ile dövüştürüyor. Abisiyle dövüştürüyor, evet. Tarkan abisini yenince de o lanetli kolyeyi Tarkan'ın boynuna takıp onu da esir etmeye çalışıyor. Ama kurt yine sahneye çıkıp kolyeyi koparıyor ve büyü bozuluyor.
Bilinci yerine gelen Tarkan da Goşa'yı kayalıklardan atıyor. Finalde ise Kostok, Tanrı rehin almış durumda, Tarkan ortaya çıkıyor ve iki kardeş yıllar sonra sırt sırta savaşıyorlar. Ama Kostok hain bir okla Tan'ı öldürüyor. Öfkeyle dolan Tarkan, Kostok'u yakalıyor ve babasının, annesinin, abisinin adını tek tek sayarak kılıcını saplıyor. Bu sadece bir dövüş değil, yani adaletin yerine bulduğu şiirsel bir an. Çok güçlü bir sahne. 1971'de çekilen 3. film Tarkan Viking Kanı'nda ise ilginç bir durum var. Önceki filmde baş kötü Kostok'u oynayan Bilal İnci, bu filmde Viking lideri Toro rolünde. Evet, vardı ve farklı filmlerde, farklı rollerde sürekli kullanılırlardı. Seyirci de buna alışıktı. Yani oyuncuyu rolden bağımsız olarak tanır ve severdi. Anladım. Film, Vikinglerin barbarlığını gösteren kanlı bir baskınla başlıyor ve Tarkan'ın ilk, yani baba kurdu, bu saldırıda ölüyor. Bu Tarkan için kişisel bir kayıp. Bu baskında Atilla'nın kızı Yonca Hatun da esir düşüyor. Viking Pın'da ise tam bir taht oyunu dönüyor. Toro, Kral Gero'yu bir ahtapota yem ederek tahta geçiyor. Tam o sırada kızı Ursula geri dönüyor ve babasının katilini tahtta buluyor. Shakespeare trajedilerini aratmayan bir sahne. Yaralı Tarkan'ı ise ölen kurdunun yavrusu buluyor. Şifalı otlarla onu iyileştiriyor. Yani bir yoldaş ölüyor, yenisi doğuyor. Aynen. Tarkan bir handa Çinli Prenses Lotus'la karşılaşıyor ama Lotus göründüğü gibi değil. Yonca'yı esir tutan ta kendisi. Tam bir femme fatale karakteri. Lotus, Tarkan'ın niyetini öğrenince onun içeceğine zehir katıyor. Ama tam Tarkan içecekken tehlikeyi sezen yavru kurt havlıyor ve aynı anda Yonca "Tarkan!" diye bağırıyor. Bu an Tarkan'ın dostlarının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Planı bozulan Lotus yüzünden Tarkan esir düşüyor. Diğer yanda Ursula, dev Orso tarafından ahtapota yem olmaktan kurtarılıyor. Ve Tarkan kendini bir Viking gemisinde kürek mahkumu, yani Forsa olarak buluyor. Şimdi gelelim o meşhur ahtapot meselesine. O dönemin teknolojisiyle böyle bir canavarı filme dahil etmek çok iddialı bir hareket. Evet, tam bir Yeşilçam yaratıcılığı örneği. Tabii ki bugünün gözüyle bakınca bir pervane motoruyla hareket eden lastik bir maket olduğu belli oluyor ama o dönem için seyirciyi heyecanlandıran İtalyan macera filmleriyle yarışma arzusunu gösteren bir cüretkarlık var. Doğru. Orso, Ursula'yı kurtarmak için bu ahtapotla dövüşüp ölüyor. Tarkan tekrar esir düşüp Toro'nun karşısına çıkarıldığında kurt babasının katilini tanıyor ve Toro'yu ısırıyor. Bu çok güçlü bir an. Kesinlikle. Toro ceza olarak Tarkan'ı da ahtapotla dövüşmeye zorluyor. Ama Tarkan ahtapotu öldürüyor, sonra da kaleyi basıp Toro'yu alt ederek Yonca Hatun'u kurtarıyor. Ve yine 1971'de çekilen 4. film Tarkan, Altın Madalyon. Bu kez hikayenin merkezinde Atilla'nın Vandal Prensesi Honoria'ya olan aşkı var. Hani şu "bu madalyonu ne zaman gönderirsen gelirim" sözü. Aynen. Romantik bir hikaye bir anda politik bir entrikaya dönüşüyor. Bu filmde serinin en karanlık ve televizyonda genellikle sansürlenen sahneleri var. İkinci filmde ölen büyücü Goşa'nın bir ayinle diriltilmesi. Kulke'nin karısı Erkan'ın dev bir örümcek ağına çekilip kanının emilmesi gibi sahneler. Evet, neredeyse korku filmine ait sahneler bunlar. Bu da serinin aslında ne kadar cesur olduğunu gösteriyor. Hikayede Atilla sözünü tutup Honoria'ya gidiyor ama tuzağa düşürülüyor. Tarkan yetişip onu kurtarsa da Honoria ve çocuğu esir kalıyor. Filmin kötüleri ise unutulmaz. Zeki Alasya. Usta komedyen Zeki Alasya'yı başarısız adamlarını yılanlarına yemeden sadist bir Vandal kralı olarak izlemek çok tuhaf bir deneyim. Kesinlikle. Zeki Alasya ve Halit Akçatepe gibi komedi devlerini bu tür ciddi ve fantastik rollerde görmek, Yeşilçam'ın ne kadar esnek olduğunu kanıtlıyor. Doğru. Vandal kralı elçilerini öldürmekle kalmıyor, Honoria'yı da öldürtüp cesedini halıya sararak Atilya'ya hediye gönderiyor. Bu savaşın ne kadar kişisel ve acımasız bir hale geldiğini gösteriyor. Tarkan çocuğu kurtarma görevini üstleniyor. Bu görevde yolu Halit Akçatepe'nin canlandırdığı Kulke ile kesişiyor ve birlikte çocuğu kaçırmayı başarıyorlar. Ancak kaçış sırasında Goşa yine ortaya çıkıyor. Tarkan'la dövüşüyor ve bu kez Tarkan'ı yenip beynini yıkıyor. Ve Tarkan'a verdiği yeni görev çok korkunç. Atilla'yı öldürmek. Kahramanın en büyük düşmanı
Yani kendisine dönüştüğü bu tema çizgi romanlarda çok yaygındır. Tarkan ihanetle suçlanıp idam edilecekken Kulke ve kurdu son bir hamle yapıyor. Goşa'nın Tarkan'ı kontrol etmek için kullandığı vudu begeği gibi bir mumyayı ateşe veriyorlar. Büyü bozuluyor ve Tarkan kendine geliyor. Finalde ise adalet tam anlamıyla yerini buluyor. Adamlarını yılanlara yemeden Vandal kralı oluyor. Vezir çocuğu kaçırırken Tarkan'ın okuyla can veriyor ve Goşa yine yüksek bir yerden düşerek ölüyor. Herkes hak ettiğini buluyor ve film mutlu sonla bitiyor. Tam bir Yeşilçam adaleti. Gelbik serinin son filmi 1973 yapımı Tarkan Güçlü Kahramana. Bu film ilk film gibi yine efsanevi bir kılıcın, altın kılıcın peşindeki bir macerayı anlatıyor. Bu kez rakip Çinli savaş lordu Wang Yu. Filmin başında Tarkan, Alonya adında bir kızla tanışıyor ve onun babası Ulu Gökçe'nin Wang Yu tarafından kör edildiğini öğreniyor. Tarkan bir tapınakta 3 soruluk bir teste tabi tutuluyorlar. Bu sahneler Uzak Doğu filmlerinin etkisini taşıyor. Wang Yu, Tarkan'ı kaçırıp yakmak istiyor ama Alonya onu kurtarıp babası Ulu Gökçe'ye götürüyor. Ulu Gökçe iyileştirip onu son savaşa hazırlıyor. Tarkan önce Wang Yu'nun şampiyonu Manchu'yu yeniyor. Ancak Ulu Gökçe, Wang Yu ile dövüşürken hayatını kaybediyor. Ve Wang Yu, Tarkan'a serinin belki de en acımasız tuzağını kuruyor. Alonya'yı bir ayı postunun arkasına saklayıp, postu vuran kılıcı alır diyor. Tarkan, bilmeden sevdiği kadını kendi okuyla vuruyor. Bu inanılmaz bir an. Yani serinin popüler bir kahraman için şaşırtıcı derecede trajik bir anı. Kesinlikle. Bu, Tarkan'ın sadece fiziksel olarak değil, duygusal olarak da ne kadar büyük acılar çektiğini gösteriyor. Kahramanın yolunun ne kadar yalnız olduğunu vurgulayan çok cesur bir senaryo tercihi. Bu acıyla çılgına dönen Tarkan, son bir öfkeyle savaşa giriyor. Wang Yu'nun tüm adamlarını yok ettikten sonra onunla teke tek kalıyor ve kıran kırana bir dövüşün ardından onu da yenerek altın kılıcı alıyor. Seri, hüzünlü ama bir o kadar da kahramanca bir finalle sona eriyor. Evet. 1971'den 74'e uzanan tam 4 filmlik bir destan var karşımızda. Aynen öyle. O zaman görevimiz belli, bu seriyi film film deşifre edeceğiz. Bakalım basit bir intikam hikayesi nasıl böyle epik bir efsaneye dönüşmüş? Bence de lafı hiç uzatmayalım, her şeyin başladığı o 1971 yapımı ilk filmle yani Battal Gazi destanıyla bu serüvene dalalım. Hikaye çok net bir gerilimle başlıyor. Malatya Sarayı'ndayız ve Bizans'ın ödemek istemediği bir haraç var. Amoryon valisi Polemon çıkıyor. Koskoca Bizans neden size haraç versin diye bir kafa tutuyor. İşte orada sahneye Hüseyin Gazi çıkıyor ve o meşhur meydan okumayı yapıyor. 5 yıldır veriyorsunuz, şimdi o haracı artıracağız. Bu dışarıya karşı bir güç gösterisi ama asıl tehlike içeride, değil mi? Aynen öyle. İşte bütün serinin anahtarı burada. Çünkü Bizans'ın yıllar önce Malatya'ya yerleştirdiği bir köstebeği var. Abdülselam. Dışarıdaki düşmandan çok daha tehlikeli olan o. Yani Polemon'un o anki öfkesi aslında Abdülselam'ın ihanet planını tetikliyor. Serinin DNA'sına daha ilk dakikadan içeriden gelen ihanet teması kodlanıyor resmen. Ve bu ihanet bence en dokunaklı sahnelerden birine zemin hazırlıyor. Hüseyin Gazi'nin oğlu Cafer'i talim ettirdiği o an. Evet. Cafer, kılıçta, okta babasının gururu oluyor. Tam bu mutlu anda hain Abdülselam o şeytani yarış fikrini ortaya atıyor. Hani diyor ya baba uzun yoldan oğul kısa yoldan gitsin. Aynen. Yarışa başlarken birbirlerine attıkları o son bakış. Aslında bir veda. Bunu bilmeden vedalaşıyorlar. Bu çok trajik bir an çünkü tuzak kusursuz işliyor. Hüseyin Gazi Süleyman Gazi türbesinde pusuya düşürülüyor ve katlediliyor. Evet. Ama hikayeyi asıl efsaneleştiren detay tam burada ortaya çıkıyor. Babasının cansız bedenini bulan Cafer'e, ustası Tevabil'in söylediği o 2 kelime var. Tam 17 yara. Aynen. Bu basit bir sayı değil. Bu, Cafer'in hayatının geri kalanını adayacağı intikamın manifestosu oluyor resmen. Her bir yara için bir can alınacak. Yıllar geçiyor, o çocuk büyüyor, babasının katillerin isimlerini öğrendiği an intikam yolculuğu da fiilen başlıyor. İlk hedefte kale kumandanı Testor.
Ama tam bu sırada hikayeye çok önemli bir karakter giriyor. Prenses Eleanora. Eleanora karakteri serinin sadece bir kılıç dövüşü hikayesi olmasını engelliyor bence. Yani nişanlısı Alyon'u sevmeyen, babasının tiranlığından bunalmış bir kadın. Ve kaleye sızan Cafer'e aşık oluyor. Ama Cafer ona yalan söylemiyor. İşte o çok ilginç. Direkt diyor ki ben senin aileni, amcanı, babanı öldürmeye geldim. Bu dürüstlük ilişkilerini imkansız olduğu kadar güçlü de kılıyor. Eleanora da düşmanın davasının ne kadar haklı olduğunu ilk ağızdan öğrenmiş oluyor. Tabii. Cafer de bu sırada intikamına devam ediyor tabii. Polemon'u kendi evinde tuzağa düşürüp öldürdükten sonra Malatya'daki toplantıyı basıyor. Hain Abdüselam, babanın katilleri bulunamadı diye alay ederken Cafer o unutulmaz sahneyi yaratıyor. Bu kesik başlığı attığı an. Aha, bunlar da ispatı diyerek iki kesik başı ortaya atıyor. Bu sadece bir intikam değil, Malatya'daki hain düzenine de bir meydan okuma. Bu olaydan sonra tabii Bizans ordusu Malatya'ya dayanıyor. Cafer tek başına meydana çıkıyor ve karşısına kim dikiliyor? Kayserili Hammer. Efsanevi dövüş. O kadar destansı bir dövüş ki yenişemiyorlar. Dövüşün sonunda Hammer, Cafer'in cesaretinden ve yeteneğinden o kadar etkileniyor ki dinini değiştirip Ahmet adını alıyor. Ve Cafer'e o an o efsanevi ismi veriyor. Battal. İşte Cafer'in Battal Gazi'ye dönüştüğü an tam olarak bu an. Bir düşmanın takdiriyle kahramanlığı tescilleniyor. Sonra ikisi birlikte saraya sızıyorlar. Ama bu bir tuzağa dönüşüyor. Battal esir düşüyor ve filmin en acımasız işkence sahneleri başlıyor. O tekerleğe bağlanması, kırbaçlanması. Üzerine tonlarca demir yığılması. Evet ama burada ilginç bir detay öğreniyoruz. İmparator Leon, Eleanora'nın babası değilmiş, tahtı gasp etmiş bir sahtekarmış. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü bu, Battal'ın davasını kişisel bir intikamdan çıkarıp aynı zamanda bir adalet mücadelesine dönüştürüyor. Doğru. Filmin finali de bu yüzden çok anlamlı zaten. Kurtarılan ve eski gücüne kavuşan Battal, papaz kılığına girip gerçek imparatoru kurtarıyor ve Leon'u öldürerek tacı gerçek sahibine veriyor. Yani ilk film sadece babasının intikamını alan bir adamı değil, Aynı zamanda gasp edilmiş bir düzeni yıkan ve adaleti tesis eden bir kahramanın doğuşunu anlatıyor. Destan böyle başlıyor. Peki, ilk film kahramanı yarattı, adaleti sağladı, sanki huzurlu bir son gibi duruyor. Ama ikinci film, Battal Gazi'nin intikamı bu huzuru resmen yerle bir ediyor. Hem de nasıl? Battal artık Ayşe adını alan Eleanora ile evli, Ali adında bir oğlu var. Ama bu mutluluk çok daha kişisel ve çok daha acımasız bir düşmanla paramparça oluyor. Andrea. Bilal İnci'nin o müthiş performansı. Andrea, ilk filmdeki düşmanlardan çok farklı. O öldürülen Alyon'un kardeşi, motivasyonu siyasi değil, tamamen kişisel ve ailesel bir intikam. Bu da onu çok daha tehlikeli ve zalim yapıyor. İlk işi de Battal'ın kan kardeşi Ahmet'i, yani eski Hammer'ı. Dininden dönmediği için öldürmek oluyor ve tam o sırada eş zamanlı olarak Battal'ın karısı ve oğlu kaçırılıyor. Trajedi böyle çok katmanlı bir şekilde başlıyor. Ve serinin belki de Yeşilçam tarihinin en travmatik sahnesi yaşanıyor. Andrea, Ayşe'den Hristiyanlığa dönmesini istiyor, Ayşe reddedince de çarmıha gerip diri diri yaktırıyor. Cüneyt Arkın'ın o anki çaresiz feryadı, yani sinema tarihimizin en unutulmaz anlarından biridir. bu basit bir ölüm değil, bu bir inanç ve kimlik savaşı ve burada intikam kavramının nasıl evrildiğini görüyoruz. Andrea Battal'ı öldürmek istemiyor, onu yok etmek istiyor. Psikolojik olarak çökertmek. Aynen. Bu yüzden ona fiziksel işkenceden çok daha ağırını, psikolojik işkenceyi uyguluyor. Oğlu Ali'nin beynini yıkıyor, onu bir Hristiyan olarak yetiştiriyor ve Battal'ı bir taş ocağında tam 8 yıl boyunca köle olarak çalıştırıyor. Ve her gün oğlunun haç çıkardığı anları izlemeye zorluyor. Düşünsene, bu bir kahramanı köklerinden, mirasından, geleceğinden koparma girişimi. Bir babaya yapılabilecek en büyük zulüm bu. Oradan kaçışı da yine bir başkasının fedakarlığıyla oluyor. Musa adlı yaşlı bir mahkum, Battal kaçabilsin diye kendini öldürüyor. Battal da onun ceset çuvalına girerek nehirden kaçıyor. Özgür kaldığında ise o meşhur sahne yaşanıyor. Köylülere zulmeden bir şövalyeye dersini verirken kurduğu o cümle her şeyi özetliyor aslında. Sen bu ihtiyarın bastığı toprağı yalayacaksın. İşte bu,
Battal'ın sadece fiziksel olarak değil, ruhen de geri döndüğünün ilanı. Hikayeye tam bu noktada Prenses Angela giriyor ve işler iyice karmaşıklaşıyor çünkü Angela ölen karısı Ayşe'nin ikizi. Bu doppelganger, yani benzer motifi çok ilginç. Evet, Battal'ın geçmişinin peşini bırakmadığını, kaybettiği aşkın hayaletiyle yaşadığını simgeliyor sanki. Angela da yaralı Battal'ı saklayarak istemeden bu trajedinin bir parçası oluyor. Ama Andrea'nın son ve en şeytani planı daha devreye girmemişti. O akıl almaz planı, Battal Öz oğlu Ali ile dövüştürüyor, baba ve oğul birbirini tanımadan ölümüne savaşıyor. Yani bu Yunan trajedilerini aratmayan bir an resmen. kesinlikle. Çözüm anı ise inanılmaz derecede sembolik. Ali babasını öldürmek üzereyken annesinin yıllar önce söylediği bir sözü hatırlıyor. Bir oğun babasına el kaldırırsa eli taş kesilir. Ve o anda kılıcını savuracakken eli gerçekten de kas katı kesiliyor. Bu doğaüstü bir an gibi görünse de aslında hafızanın, aile bağlarının ve anneden kalan mirasın kaba kuvvetten daha güçlü olduğunun bir metaforu. O söz Ali'nin beynindeki yıkımı tek bir anda tamir ediyor. Am olarak bu. O kavuşma anından sonra da baba ve oğul birlikte tüm kaleyi dağıtıyor. Battal, Andrea'yı öldürerek hem karısının hem de çalınan yılının intikamını alıyor. Film Ali'nin sancağı kaleye dikmesiyle bitiyor, miras kurtarılmıştır. İkinci film, ilkinden çok daha karanlık ve çok daha kişisel bir intikam hikayesi sunuyor bize. Kesinlikle. Ve bu kadar karanlık ve trajik bir bölümden sonra üçüncü film Savulun Battal Gazi Geliyor ile seri bambaşka bir yola sapıyor sanki. Evet, atmosfer tamamen değişiyor. Artık yaşlanmış bir Seyit Battal ve serdarlığı devralan oğlu genç Battal var. Bu nesil değişimi de Bizans için bir fırsat olarak görülüyor. Ve bu fırsatı değerlendirmek için karşımıza tek bir kötü adam değil, adeta bir kötüler karması çıkıyor. Acayip bir kadro. Azize Maria ve Kara Şövalye Igor Janosch'un liderliğindeki bu ordu, bildiğimiz ordulara benzemiyor. Boğayla güreşen Anton, sadist Vunlar, Çinli Chen Yu, Ayı Tara, Her biri kendine özgü bir yeteneği olan, neredeyse fantastik karakterler. Sanki bir video oyununun bölüm sonu canavarları gibi. çok doğru bir benzetme bu. Film, önceki filmlerin o dramatik ve trajik tonundan uzaklaşıp daha çok bir aksiyon, macera, hatta fantastik bir tona bürünüyor. Hikaye yapısı da bunu destekliyor. Nasıl yani? Şöyle, Igor'un esir aldığı Seyit Battal'ı 7 kilitli bir kapı ardına saklayıp 7 anahtarı bu 7 şövalyeye dağıtması tam bir quest, yani görev odaklı anlatı yapısı. Anladım. Genç Battal'ın babasını kurtarmak için bu 7 boss'u tek tek yenmesi gerekiyor. Aynen öyle. Battal da bu oyunu kendi kurallarıyla oynuyor. Prens Alfonso kılığına girerek kaleye sızıyor ve o korkak prensin arkasına saklanarak o cani şövalyeleri tek tek avlıyor. Bu da ilginç bir tezat oluşturuyor. Dışarıdan pısırık görünen bir adam içeride en ölümcül avcıya dönüşüyor. Ama tuzağı ortaya çıkınca Igor'un intikamı seride gördüğümüz en korkunç işkencelerden birine sahne oluyor. Genç Battal'ın gözlerini akreplerle dolu bir kapta kör ediyorlar. Körlük koması burada acı bir ceza olarak karşımıza çıkıyor. Kahramanın en önemli duyularından birini elinden alarak onu çaresiz bırakmaya çalışıyorlar. Evet, Finalde ise görsel olarak çok güçlü bir tablo var. Kale burçlarından aşağı sallandırılan kör bir oğul ve bir baba. ama Battal'ın adamlarının yardıma gelmesiyle genç Battal, babasıyla birlikte adeta bir yıkım makinesine dönüşüyor ve tüm kaleyi yerle bir ediyor. Üçüncü film, serinin en kanlı ve en aksiyon odaklı halkası diyebiliriz sanırım. Kesinlikle. Ve bu babalar ve oğullar teması serinin son halkası olan 1974 yapımı Battal Gazi'nin oğlunda zirveye ulaşıyor. Film çok çarpıcı başlıyor. Efsanevi Battal Gazi'nin ölümüyle. Bu çok cesur bir hamle. Oklarla vurulmuş son nefesini verirken kendisini kale kapısına bağlatarak düşmanı oyalıyor. Ama ölmeden önce oğlunun boynuna kılıcıyla bir intikam yemini nişanı bırakıyor. Ve kılıcı bir taşa saplanıp kalıyor. Evet, 3 film boyunca izlediğimiz kahramanı daha ilk dakikada öldürüyorlar. Bu, hikayenin artık onunla değil, mirasın kendisiyle ilgili olduğunu söylüyor bize. Kötü karakter Antoine da bu mirastan o kadar korkuyor ki bir büyücünün kehaneti üzerine bebek katliamı emri veriyor. İşte tam burada Shakespeare trajedilerini andıran
inanılmaz bir kader oyunu devreye giriyor. O bebeklerin karışması olayı değil mi? Aynen. Battal'ın karısı Ayşe, oğlunu kurtarmak için onu nehre bırakırken, intikam için Antoine'ın oğlu kaçırıyor. Tam o sırada da Antoine'ın karısı Maria, nehirde bulduğu Battal'ın oğlunu alıp kendi oğlu büyütüyor. Yani iki düşman farkında olmadan birbirlerinin oğullarını yetiştiriyor. İnanılmaz bir kurgu. Hikayenin en trajik ve ironik noktasıysa Ayşe'nin kendi öz oğluna süt annelik yapmak üzere saraya getirilmesi. Evet ya, oğlunu boynundaki izden tanıyor ama bunu bir sır olarak saklamak zorunda kalıyor. Her gün kendi canından bir parçaya, bir yabancı gibi bakmanın acısını yaşıyor. Bu doğa mı yetiştirme mi tartışmasının sinemadaki en dramatik örneklerinden biri bence. Yıllar sonra bu karmaşık yapı çözülmeye başlıyor. Antoine'ın oğlu olarak büyüyen Battal'ın oğlu, saraya ait hissetmeyen asi bir genç. Antoine'ın gerçek oğlu Karagülle ise Müslümanlar arasında bir savaşçı olarak yetişmiş. Ve gerçekler yine o büyücünün "o senin değil, Battal'ın oğlu" diye haykırmasıyla ortaya çıkıyor. Bu Antoine'ı çıldırtıyor ve etrafındaki herkesi öldürmeye başlıyor. Aynı anda Battal'ın oğlu da kimliğini öğreniyor ve babasının taşa saplı kılıcını o Excalibur efsanesindeki gibi tek denemede çekerek Battal Gazi'nin oğlu olduğunu kanıtlıyor. Bu onun kimliğinin sadece kanla değil, kaderle de belirlendiğini gösteren mitolojik bir an. Finalde bir gizem daha çözülüyor. Antoine esir aldığı Karagülle'ye işkence ederken kızı Irene'in de aynı acıyı hissetmesiyle ikisinin ikiz kardeş olduğu anlaşılıyor. Hikaye tamamen iç içe geçmiş, düğümlenmiş aile bağları üzerine kurulu. Ve en sonunda Battal'ın oğlu Antoine'ı öldürerek hem babasının intikamını alıyor hem de bu karmaşık düğümü çözüyor. Ve 4 filmlik destan başladığı gibi bir oğlun babasının intikamını almasıyla tamamlanıyor. İnanılmaz bir serüven gerçekten. Kişisel bir intikamla başlayıp psikolojik bir savaşa, oradan fantastik bir maceraya ve en sonunda da nesiller arası bir kader ve miras hikayesine evrilen bir destan. 4 film de aslında aynı temanın farklı yüzlerini anlatıyor. Babanın mirası ne olacak? Çok güzel özetledin. Serinin sonunda anlıyoruz ki Battal Gazi ölebilir ama Temsil ettiği ruh, adalet ve intikam yemini o kılıç gibi nesilden nesile aktarılıyor. Ekran Rehberi YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yazmayı unutmayın. yorumlarda da istediğiniz dizi ve filmleri bize yazabilirsiniz. Güncel olur, nostaljik olur ya da yakın zamanlı olur, hiç fark etmez. Aynen, dijital platform dizisi veya filmi olur, o da yine güncel, nostaljik olabilir. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu bir yolculuk ve bu durağı da geçtik. Bakalım sıradaki durak neresi? Ayrıca Facebook, Instagram ve Twitter, yani yeni adıyla X sayfalarımızı da takip edip videolarımızı beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Her alanda destekleriniz bizim için çok ama çok kıymetli. Kesinlikle. Başka bir içerikte, başka bir zamanda Ekran Rehberi YouTube kanalında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. Esenlikler dileriz.